Merhaba arkadaşlar, ben Gizem. Bazılarınızın bildiği üzere Zeval. Bugün sizlerle Doğu-Batı sentezi makyajı yapacağız. Bu ne demek? Bunu ben uydurdum. Bizler Instagram kullanıyoruz. İşte YouTube'da makyaj konseptli kanallarda birçok makyaj görüyoruz. Ve buradaki makyajlar çoğunlukla bir coğrafyayı yansıtan makyajlar. Ben de dedim ki neden iki farklı coğrafyanın makyajını karıştırıp size göstermeyeyim. Dışarı çıkmadan önce uyguladığım bir makyajı ve insanlar böyle birazcık şaşırıyorlardı ama beğeniyorlardı. Hani güzel tepkiler aldığım için bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir de biliyorsunuz ki bu makyaj tarzı videolar çok izleniyor ve ben de biliyorsunuz YouTube'a yeni başladım ve bir sürü içeriği değerlendiriyorum kendi kafamda ve bazen de böyle kendi yaratıcılığımı kullanabileceğim şeyleri size göstermek istedim. Herkes evde, biz de evdeyiz. Canımız sıkılıyor ama sağlığımızdan önemli değil. Evde yapılacak aslında bir sürü şey var. Evde olmayı seviyorum. Kitap okuyorum, film izliyorum, edit yapıyorum, YouTube videoları çekiyorum, şarkı yazıyorum, albüm için çalışıyorum. Nasıl geçecek bu günler? Bir an önce geçsin. Koronayla mücadelede hepimizin daha bilinçli davranması gerekiyor. Lütfen hiç kimse evlerinden çıkması. Söz konusu olan şey sağlık. Sağlık olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Yapmak istediğim şey cilt tonunda koyu bir makyaj uygulamak. Yani tam da batı makyajlarında gördüğümüz gibi birazcık daha bronz tonları kullanmak. Göz ve dudaklardaysa Asya'dan bir şeyler kopyalamak olacak. Bakalım nasıl olacak? Çünkü Asya makyajlarında genellikle tenler beyazdır. Daha doğala yakın makyajlardır. Batı makyajlarındaysa, yani batıdan kastım Amerikan tarzı makyajlardaysa böyle birazcık daha bronzlukların, yoğun tonların, pastel tonların çok olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım ikisini karıştıralım. Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Öncelikle fondöten için şunu kullanacağım. Hep böyle yapmayı istemiştim. Bu Rimmel London'ın Wake Me Up C vitamini varmış içinde. Ve cildi parlatacağını iddia eden en açık serisi ama en açığı bile bana çok koyu geliyor. Aşırı koyu bir fondöten, biraz turuncumsu bir rengi var. Hani bronz, süngerle uygulayacağım. Önce şöyle yapıyorum. Bu arada tam karşında alt tarafta kameranın altında ayna var. Ara sıra oraya bakacağım. Ne yapıyorsunuz? Korona günleriniz nasıl geçiyor? Evde neler yapıyorsunuz? Yeni bir dil öğrenmek için bence harika bir fırsat olabilir. Yabancı kültürlere ilginiz varsa. Şimdi böyle, bu arada sürdüm ama gün ışığını kullanıyorum ve çok beyaz gösteriyor. Bakalım değişecek mi? Kokusu çok güzel. Harika bir kokusu var. Nerede neredeyse hiç makyaj yapmıyordum. Üşeniyordum çünkü. Makyaj böyle motivasyonum olduğunda ve boynuma da sürüyorum şöyle. Çünkü çok renk farklı olacak. Şimdi buranın ışığı beyaz olduğu için telefonumdan çekilmiş olduğum bir fotoğrafı paylaşacağım sizinle makyajın en sonunda. Yani gerçek duruşunu o şekilde görebilirsiniz. Burun bölgesi geniş olunca. Bu arada concealer'la kapatıcının farkı ne bilmiyorum ben. Çeneme, burnumun üstüne falan süreceğim. Bunu da yine süngerle arka tarafını kullanıyorum. Göz altlarımı da şöyle. Bugün bir takipçim yazmış bana Instagram'dan. 12 sene önce yapmış olduğum bir şarkının sözlerini yazıp bu şarkıyı hiçbir yerde bulamadım. Ben bu şarkıyı kafamdan mı uyduruyorum acaba diye yazmış. Çok şaşırdım. O şarkı evet benim şarkım. Lara Yüksel diye bir şarkı yapmıştım ama
O şarkılarda kullanılan beatlerin hepsi free beatlerdi ve onlardan ben herhangi bir şekilde para kazanamam. Ayrıca o şarkılar aşırı amatör olduğu için ben bu soruyu çok fazla alıyorum. Eski şarkılarını hiçbir yerde bulamıyoruz. İşte neden kaldırdın, eski şarkıların nerede falan. O şarkılar çok amatördü arkadaşlar. Onları benim tekrar yayınlama gibi bir asla olayım olmayacak. Çok daha iyi şarkılar, çok daha aklınızda kalıcı olan şarkılar bu albümde gelecek. Diğer aldığım sorulardan bir tanesi ise neden YouTube'a başladım? YouTube'a başlamamın en büyük sebebi aslında yüksek lisans için medya ve iletişim bölümünde okumak istiyordum. Fakat okuyamadım. Bir şekilde olmadı. O yüzden YouTube'a başladım ki birazcık hevesimi alayım. Merhaba arkadaşlar, sizlerle beraber The Oyunu oynuyoruz. Şimdi başlıyoruz. Hadi devam edelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, hiçbir arkadaşım yok. Hem de kendi albümümün tanıtımını belki buradan yapabilirim diye düşündüm. Şirketler, prodüktörler vesaire bu süreçler birazcık sıkıntılı olabiliyor. O nedenle ben de dedim ki YouTube hem eğlenceli hem seviyorum hem anı biriktireceğim hem de belki kendi kendimin reklamını yapabilirim diye düşündüm. Ama olmazsa da hiç önemli değil çünkü seviyorum YouTube videoları çekmeyi. Hoşuma gitti. Yani bilmiyorum. Şu anda güzel gidiyor gibi. Yıpratıcı yorumlar almazsam hani böyle ne alaka falan diye böyle çok insanlar bir şüpheye düşerse belki bırakır müziğe daha çok ağırlık veririm ama şu anda seviyorum, vakit ayırıyorum, edit yapmayı sevdim, güzel, ilerledim, öğrendim vesaire. Kardeşimle en son bir video çektik, onun kanalına yükledik, o da kanal açtı. Aşağı koyarım onun kanalını da, oradan bakabilirsiniz. Başıma gelen egzantrik olaylar serisini isterseniz devam ettirebilirim. Amerika ve Polonya'da da çok değişik şeyler yaşadım. Çok fazla anım var. Bunları sizlerle isterseniz paylaşabilirim. Yorumlarınızı yazarsanız hani şu içerikte videolar çekebilir misin diye ben de o şekilde ilerleyebilirim. Odaklarsa eğer. Bu pastelin pudrası benim kapağı kırık. Sadece gözlerime süreceğim. Revolution'un şöyle bir şeyini kullanıyorum. Bunun da kapağı kırık. Her şeyin kapağı kırık. Ortasında highlighter var. Şurada böyle allık gibi. Şurada kontür yapmak için. Ama bu renk çok koyu geldiği için bana ben bununla kontür yapıyorum. Şöyle sadece burnuma yapacağım. Malum burnum büyük olduğu için. Eğer dışarı çıkabilirsek, korona günlerini atlatabilirsek vlog da çekebilirim. Korona muhabbeti yüzünden aslında çok üzgünüm. Belki size şu anda çaktırmıyor olabilirim ama ben 13 Nisan'da erkek arkadaşımla beraber bir aylık Güney Asya turuna çıkacaktım. Malezya, Singapur, Tayland, belki Filipinler, belki Endonezya gibi ülkeleri dolaşacaktık bir ay içinde. Sizinle paylaşacak bir sürü şeyim olacaktı. Çünkü ben böyle birazcık gezi videolarını falan çok sevdiğim için ve tek olmadığım için de erkek arkadaşım da bana yardımcı olacaktı. Maalesef koronadan dolayı uçak biletimi ertelemek zorunda kaldım. O da aynı şekilde. O nedenle birazcık üzgünüm. Yani bilmiyorum, yapacak bir şey yok. Üzgünüm ama şimdi birazcık highlighter süreyim. Highlighter süreyim de keyfim yerine gelsin. Renkleri çok seviyorum. O yüzden makyaj yapmayı da çok seviyorum. Yani hiç demiyorum ben size ben bir makyaj uzmanıyım. Bu sadece benim uydurduğum bir makyaj, dediğim gibi. Markasının kaş paleti. Bunun bir fırçası vardı. Kırıldı. Ben bunu bantla yapıştırdım. Çok sık makyaj malzemesi almıyorum. Yani bir şey bittikçe ancak. Şimdi kaşımı dolduracağım biraz. Bu arada ben kaşlarımı tüy sarartıcıyla birazcık kırıyorum rengini arkadaşlar. Çünkü benim kaşlarım normalde saç rengim kahverengi olmasına rağmen kaşlarım siyah. Ve siyah görünmesini hiç sevmiyorum. O yüzden kaşlarımı tüy sarartıcısıyla açıyorum ama 1 dakikadan bile az bekletmeniz gerekiyor. Eğer siz de kaşlarınızdan rahatsızsanız o şekilde yapabilirsiniz. Çok da açmayın, çok sarı da yapmayın. Benimkisi mesela şu anda saç rengimle biraz uyumlu bence.
her şeyim kırılıyor ve bantla yapıştırıyorum. Hemen kırıldı diye atmayın. Minimalist olmak iyidir. Etude House çok tercih edilen bir marka Güney Kore'de. Bu ışıltılı pembe farını kullanacağım. Fırçayla alıyorum. Kapakçığıma süreceğim. O kadar ışıltılı ve güzel bir far ki bu. Size anlatamam. 2 senedir kullanıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Biraz albümden size bir şeyler mi çıtlatsam? He? Dukça. Umarım şu yine kapağı kırık olan kahverengi rengini kullanacağım. Kirpik diplerimizden geçeceğim. Çok böyle kirpik diplerine koyu şeyler uyguluyorlar. Pınarlarını da aşırı derecede simli, parlak şeyler koyuyorlar ve güzel oluyor. Derimin altından da geçiriyorum. Ve böyle ikisini birleştiriyorum. Nature Republic'ten aldığım yine Kore bir markası bunlar. Bu stick far. Parlak. Bunu göz pınarlarımın altından tekrar bir geçeceğim şöyle. Üst kapağın içine siyah kalemle geçeceğim. Kirpiklerimiz zaten Asyalılara göre yoğun olduğu için şu rimeli kullanacağım. L'Oreal'in. Sadece dokunduruyorum rimeli. Sadece böyle bir çizgiymiş gibi görünmesini istiyorum. Allık için şu pastelin stick allığını kullanıyorum ben. Şimdi geldik dudaklara. Nude bir ton kullanacağım ve daha sonra daha çok böyle Asyalıların kullandığı turuncumsu böyle bir cart renkle bu iki rengi karıştıracağım. Daha çok böyle iç taraflarına sürüyorlar ya. Bazı Koreli kadınlara yakışıyor, Asyalı kadınlara yakışıyor. Ama ben onların yine uygulamış olduğu, biz uyguladığımız tarza bir tık daha yakın olan şu tekniği size göstermek istiyorum. Bu teknikle hem dudaklarınız bir tık daha dolgun gözüküyor. Sadece üstte böyle yapıyorsunuz. Esfree'den almış olduğum bu rengi kullanacağım. Ürünlerini gerçekten çok seviyorum, beğeniyorum. Hem kokuları hem dokuları hem de renkleri çok güzel, canlı oluyor. Bunu da sadece iç kısma süreceğim. Parmağımla dağıtıyorum. Makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Gün ışığından birazcık çok beyaz çıktı. Nasıl durduğu ile ilgili normal bir fotoğraf paylaşacağım sizle. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Makyajı nasıl buldunuz? Böyle bir tarz kullanır mıydınız? Kullanmaz mıydınız? Ve içerik önerilerinizi de bekliyor olacağım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.